Hiç kedini severken bir anda kalkıp uzaklaştığını fark ettin mi? Bir saniye önce mırlıyor, sonra birden yeter artık der gibi kaçıyor. Peki neden? Sevdiğini gösteriyorsun ama o bunu neden reddediyor gibi davranıyor? Belki de farkında olmadan kedinin en hassas sınırını çiğniyorsun. Bugün kedilerin dokunma haritasını, temas sınırlarını ve hangi bölgelerin kırmızı bölge olduğunu keşfedeceğiz. Hazırsan kedinin beden dilini okumayı birlikte öğrenelim. Kedilerde dokunma duyusunun önemi. Kediler için dokunma sadece fiziksel temas değildir. Bu onların dünyayı anlamasının bir yoludur. Tüylerinin altında inanılmaz hassas sinir uçları vardır. Bir kedinin derisi insandan 3 kat daha hassastır. Yani bizim için minik bir okşama, onlar için çok daha yoğun bir his olabilir. Bu yüzden bazı bölgeler zevk alanı iken bazıları tehlike alarmı verir. Kedinin güven alanı. Nerelere dokunabilirsin? Bir kedinin vücudunda güvenli bölgeler vardır. Genellikle baş, yanaklar, çene altı ve sırtın üst kısmı. Yanak bölgesi, feromon bezlerinin olduğu yerdir. Yani oraya dokunduğunda kedi seni kendi kokusuna dahil eder. Bu seni kabul ettim anlamına gelir. Çene altı ise gevşemenin simgesidir. Oraya dokunmak kedinin rahatlamasını sağlar. Ama bu bölgeler bile herkes için güvenli değildir. Bazı kediler çene okşanmasından hoşlanırken bazıları bundan bile rahatsız olabilir. Yani dokunmadan önce kedinin ruh halini gözlemlemek şarttır. Kırmızı bölge, dokunulmaması gereken yerler. Karın bölgesi, kediler için en savunmasız bölgedir. Doğal içgüdü olarak koruma altındadır. Bir kedi sana tamamen güvendiğinde bile karın bölgesine dokunmak tedirginlik yaratabilir. Eğer karın kısmını açıyorsa bu sev beni değil, rahatım ama temasa geçme anlamına gelir. Ayrıca kuyruk, patiler ve bacaklar da genellikle yasaklı bölgedir. Bu alanlara dokunmak ani reflekslere, hatta ısırma davranışına neden olabilir. Yani karın, kuyruk ve patiler sadece kedi izin verirse dokun. Kedilerde temas sınırı kişiseldir. Her kedinin kendi dokunma eşiği vardır. Bazı kediler okşanmayı sever, bazıları ise sadece yakın durmayı tercih eder. Bu tamamen kişilik, geçmiş deneyimler ve seninle olan bağla ilgilidir. Yeni tanıştığın bir kediyi hemen kucaklamaya çalışmak, onun gözünde tehdit anlamına gelir. Oysa tanıdık bir kedi, seninle göz teması kurarak dokunabilirsin sinyali verir. Bu yüzden her kediyi aynı şekilde sevmemek gerekir. Onun sınırlarını tanımak, aranızdaki güvenin temelidir. Kedinin yeter artık dediği anlar. Kediler konuşmaz ama vücut dilleri her şeyi söyler. Bir kedi şu işaretleri veriyorsa teması kesme zamanı gelmiştir. Kulaklarını geriye yatırır, kuyruğunu hızlıca sallar, vücudu sertleşir, başını senden uzaklaştırır. Bazen hafifçe patisini uzatır, bazen küçük bir ısırıkla sınırı çizer. Bu saldırganlık değil, iletişimdir. Şu an fazla geldi demenin kedice yolu. Fazla sevgi, fazla uyarılma. Kediler uzun süreli okşamalardan sonra fazla uyarılmışlık yaşar. Bu sinir uçlarının çok fazla tetiklenmesiyle olur. İçgüdüsel olarak uzaklaşarak dengeyi yeniden kurar. Bu yüzden bazen severken mırlayıp sonra aniden kalkar. Bu davranışı sıkıldı olarak yorumlama. Aslında sadece bedenini koruyor. Yani kedinin gitmesi, sevgini reddetmesi değil, kendi dengesini bulma çabasıdır. Kedine dokunmadan önce sormalısın. Evet, yanlış duymadın. Kedine dokunmadan önce izin istemelisin. Bu fiziksel bir soru değil, beden diliyle yapılan bir teklif gibidir. Elini yaklaştır, koklamasına izin ver. Kafasını eline sürtüyorsa bu evettir. Kafasını geri çekiyorsa hayır, şimdi değil. Bu kadar basit. Kediyle güvenli temasın ilk adımı budur. Kediyle temasın altın kuralları. 1. Her zaman onun inisiyatifine bırak. 2. Kısa temaslar her zaman uzun temaslardan daha güvenlidir. 3. Onun tepkisini izle, değiştirmeye çalışma. 4. Eğer sevilmek istiyorsa o zaten sana gelir. 5. Her dokunuş bir iletişimdir. Bu iletişimi bozmak değil, güçlendirmek gerekir. Sevgi ve saygı arasındaki denge. Kediler bizden sınırsız sevgi değil, saygılı sevgi ister. Bir kediye saygı duymak, onun sınırlarını anlamaktan geçer. Ne kadar dikkatli davranırsan o kadar güven kazanırsın ve o güven zamanla en saf sevgiye dönüşür. Bir kedi sana kendi isteğiyle gelip yanına kıvrılıyorsa, işte bu gerçek bir sevgi gösterisidir. Zorlama değil, gönüllü bir yakınlıktır. Düşünsene, bir arkadaşın sana sarılmak istediğinde hazır hissetmiyorsan nasıl rahatsız oluyorsun, değil mi? Kediler de aynı.
Sadece kelimelerle değil, bedenleriyle şimdi değil diyebiliyorlar. Bizim görevimiz bunu duymak, anlamak ve saygı göstermek. Çünkü sevgi sınır tanıdığında daha güçlü olur. Kedinin sana dokunması ne anlama gelir? Kedi sana kafasını sürtüyorsa seni kendi alanına dahil ediyor. Patilerini dizine koyuyorsa güven içinde. Kuyruğunu sana doluyorsa sevgi ve sahiplenme göstergesi. Yani kedinin başlattığı temas, ben sana güveniyorum anlamına gelir. Bunun değerini bilmek gerekir. Kediler gizemli, zarif ve hassas varlıklar. Onları sevmek istiyorsak önce anlamayı öğrenmeliyiz. Kedinin bedenine değil, kalbine dokunmak gerekir. Ona alan tanı, sabırlı ol, gözlemle. Bir gün fark edeceksin. Kedinin kendi isteğiyle gelip sana yaslandığı o an her şeye değiyor. Eğer kedinin temas sınırlarını artık daha iyi anladığını düşünüyorsan, yorumlarda paylaş. Senin kedin nerelere dokunulmasından hoşlanıyor, nerelere asla izin vermiyor? Ve bu tarz davranış videolarının devamı gelsin diyorsan, videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutma. Kedi kültürde, kedilerin gizemli dünyasını birlikte çözmeye devam edeceğiz.